Selamlar trader ve trader adayları veya konuyla ilgisi hiç olmayanlar. Hepinize selamlar, ben Ceyhun. Bugün büyük gün arkadaşlar, çünkü artık Forex'te işlem yapmayı öğreneceğiz. Tüm dikkatinizi buraya vererek dinlemenizi istiyorum. İlgilendiğiniz her şeyi bırakın, bana ve karınıza odaklanın. Uyarılarımızı yapalım ve başlayalım. Arkadaşlar, her şeyi rahat anlayabilin diye eğitimimizi telefon üzerinden anlatacağım. Öncelikle Apple Store ya da Google Play'e girelim ve MetaTrader 5 uygulamamızı bulalım. Uygulamamızın logosu bu şekilde arkadaşlar. Aslında basit bir uygulama ama bazı telefonlar eski olduğu için MetaTrader 5'i kaldırmıyor olabilir. Bu arkadaşlarımız MetaTrader 4'ü de indirebilirler. Özellikler zaten aynı. Ben de MetaTrader 5 zaten yüklü olduğu için ben direkt aç diyorum. Siz de yükledikten sonra önünüze bazı bildirimler çıkacak. Bu bildirimlere kabul et ve izin ver dedikten sonra demo hesabınız açılacak arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kurdelemizi de keselim ve hep birlikte bol kazançlı günlerimiz olsun inşallah deyip eğitimimize devam edelim arkadaşlar. Uygulamaya girdikten sonra buradaki işlem simgesine tıkladığımızda görüyoruz ki şu an hesabımızda 100.000 dolar paramız var. Bu benden size hediye olsun arkadaşlar. Bu parayı tamamen kendimizi eğitmek için kullanacağız. Bu parayla bol bol pratikler yapacağız ki gerçek hesaplarımızda zarar etmeyelim. Ben zaten Forex'e yeni başlayan arkadaşlarımın bizim Telegram kanalımıza gelirlerse kesinlikle ilk bir hafta gerçek hesaba geçmemeleri gerektiğini ve verilen işlemlerle sadece bir hafta kendilerini demo hesapta denemelerini istiyorum. Bu piyasa bir yere kaçmaz arkadaşlar. Fırsatlar hiçbir zaman bitmez. Bunu unutmayalım. Sizin kaybetmeniz beni daha çok üzer, bunu bilesiniz. Demo hesapların hepsi 100 kaldıraçta açılır arkadaşlar. Burada bakiye bölümünde gözükür. Bazı Android telefonlarda 10.000 dolar olarak gözükebilir. Üzülmenize gerek yok. O para da yeter de artar bile arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle panelimizi bir tanıyalım. Bu eğitimde arkadaşlar ilk etapta sadece bilmeniz gereken yerleri anlatacağım. Çok fazla bilgi verip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ve bu eğitime yeni başlayan biri olduğunuzu varsaydığım için size kısa yolları göstermeyeceğim. Her şeyi uzun yoldan anlatacağım. Bunun sebebi ise uygulamaya alışana kadar bu şekilde gitmeniz gerektiği, kısa yollarla herhangi bir yanlışa sebep vermemek için bu şekilde anlatmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi sağ alttaki ayarlar butonuna tıklayalım ve bir bakalım burada ne varmış. Bu bölümde en üstte hesabın özelliklerinden bahseder arkadaşlar. Gördüğünüz üzere demo hesap olduğunu belirtiyor. Buraya ya da altındaki yeni hesap bölümüne tıkladığımızda burada hangi şirketle çalışmaya başlayacaksanız onun bilgilerini girmeniz gerekecektir. Burada bilmenizi isterim ki arkadaşlar, bu uygulama ortak bir uygulamadır. Yani tüm Forex şirketleri bu uygulamayı kullanır ve şirkette hesabınızı açtıktan sonra işlem yapabilmeniz için MetaTrader'da kullanabileceğiniz hesap bilgileri verirler. Bu bilgileri de MetaTrader 4 ya da 5'te girmenizi isterler. Onu da bu bölümde şirketinizin adını aradıktan sonra girebilirsiniz. Ayarlar bölümünde benim anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar diğer sekmelere kendileri bakabilirler. Şimdi gelelim sol altta yazan fiyatlar bölümüne. Bu bölüme tıkladığımızda önümüze böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Bu sayfayı bir anlatalım. Hatta burada da bir uyarı yapalım. Eğer arkadaşlar bu sembollerin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız ya da kar zarar hesaplamayı bilmiyorsanız kesinlikle öncelikle Forex'te kar zarar hesaplama eğitimini izlemeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Ve bu videonun açıklama kısmına o eğitimin linkini bırakıyorum. Pipsler ve lot hesabını bilmeyen arkadaşlar burada bir parantez açıp o eğitimi izleyip sonra buradan kaldıkları yerden devam edebilirler. Arkadaşlar temeli sağlam ata ata gidelim ki paramız değerli. İleride bir sıkıntıyla karşılaşmayalım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Evet, o eğitimi izleyip geldiğinizi düşünerekten devam ediyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere sembollerimiz var. Alış satış fiyatlarımız var ve alış satış farkı yani makası gösteren bölümümüz var. Burada sol üstte gözüken butona tıkladığımızda buradaki sembolleri daha ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Ama buna gerek yok arkadaşlar. Kafanız karışabilir. Ama öncelikle bu sayfayı biraz düzenleyelim. Şimdi tekrar butonumuza basalım
ve ayrıntılı bölümümüzü gördüğümüzde sağ üstte bir kalem işareti çıkıyor. Bu butona tıklayalım ve burada neler varmış bir görelim. Bu bölümde hangi paritelerde işlem yapacaksak onları seçmeliyiz ki ekranımız çok kalabalık olmasın. Biz genellikle dolarla işlem yapacağımız için bu paritelere yer vereceğiz. İleride Japon yeninin önemini ve bu paritelerle nasıl işlem yapabiliriz bunları anlatacağım ama şimdilik dolarda kalacağız. Buradaki arama butonuna tıkladığımızda önümüze 3 tane sekme açılıyor. Bunlar Forex yani döviz çiftleri. Buradan aşağı doğru indikçe birçok pariteyi görebilirsiniz. Metal sekmesine tıkladığımızda altın ve gümüş paritelerimiz de burada yer alıyor. Altın ons paritemizin sembolü XAU-USD'dir arkadaşlar. Hatta altını bulmuşken sol tarafındaki artı ikonuna tıklayarak ana sayfamıza ekleyelim. Son sekmemizde endeks sekmesi. Burada da borsa endekslerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu demo hesap olduğu için burada sınırlı. Gerçek hesap açılışı yaptığınızda birçok parite daha önünüze çıkacaktır. Zaten ilk etapta kullanacağımız pariteler belli. Şimdi onları bir düzenleyelim. Ana sayfamıza tekrar geri gelelim ve sağ üstteki kaleme tekrar tıklayalım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada sadece USD alım paritelerini bırakın. Yani sembolün sağ 3 hanesinde USD yazacak. Evet, diğer pariteleri seçelim ve ardından sağ üstten çöp kutusuna bastıktan sonra silelim. Tekrar ana sayfamıza gelelim ve hangi paritelerin kaldığına bir bakalım. Sizin ekranınızda benimki gibi gözüküyorsa bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. İlk paritemiz Euro dolar, diğer paritemiz sterlin dolar, diğer paritemiz Avustralya doları, bir diğer paritemiz ise Yeni Zelanda doları ve son paritemiz ise tüm dünyanın peşinden koştuğu, tüm düğünlerin vazgeçilmezi altındır arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra sol üstteki butona tıklayarak sembollerimizin sade gözükmesini sağlayalım. Sade görünüşe geçtikten sonra bu sefer sağ üstte farklı bir buton çıktı arkadaşlar. Bu butona tıklayalım. Burada ise arkadaşlar sembollerin hangi özelliklerini görmek istiyorsak o sekmeyi seçebiliriz. Ama ben bu şekilde yani sade kullanılmasından tarafayım. Ama siz dilerseniz istediğiniz sütunu ekleyip çıkartabilirsiniz. Şu anda çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Kendinizi bir alkışlayabilir misiniz? Bravo size. Bu dikkatle tabii ki de devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim grafik bölümüne. Ama bu bölüme nereden geliyoruz? Tabii ki de aşağıdaki bölümden değil. Dersin başından beri oraya gözünüz ilişiyor biliyorum ama maalesef oradan değil. Üzgünüm. Bana kalsa o butonu oradan hep kaldırırım. Sebebine gelecek olursak işlem yapmak için arkadaşlar heyecan yapıp hız yapıyorlar ve oradan analiz yapayım diye basıyorlar. Ve buradan girdiğimizde en son hangi paritede kaldıysa kayıt olarak onu gömüyor ve siz ona dikkat etmeden yanlış bir paritenin analizini yapmış oluyorsunuz. Bundan dolayı burası tehlikelidir ilk başlayan arkadaşlar için. Tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Ceyhun'dan söylemesi. Peki biz nereden gireceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki de arkadaşlar yine fiyatlar sayfasındayız ve hangi paritenin analizini yapacaksak o paritenin üstüne bir kere tıklıyorum. Tıkladığımızda böyle bir sekme açılıyor. Burada biz sadece işlem ve grafik sekmesiyle ilgileneceğiz. Diğer sekmeler ilk etapta işimize yaramayacak. Bundan dolayı kafanızı karıştırmadan devam edelim. Grafik sekmesine tıklayalım arkadaşlar. Şimdi size bu sayfayı bir anlatayım. Hızlı anlatayım diye bazen dilim dolanıyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Bu sayfada sağdaki fiyatların yazdığı sütuna basılı tutup yukarı aşağı yaptığımızda fiyatları genişletip daraltabiliyoruz. Diğer bölümde ise görüntüyü yaklaştırıp uzaklaştırabiliriz. Şimdi sol üstte gördüğünüz buton ise zamanı belirlediğimiz butondur. Buraya tıklayıp üstte açılan zaman aralıklarından bir tanesini seçebilirsiniz. M minut yani dakika, H hour yani saat, D day yani gün, W da weekend yani haftayı ifade eder. Genel forex yapanlar M15 yani 15 minütü seçerler. 15 dakikalık grafiği seçerler. Orta bölümdeki artı butonu ise hizaladığı yerden fiyatın bize ne olduğunu söyler.
Onun yanındaki buton ise teknik analiz, yani indikatör ve osilatör bilgisi olan insanlar içindir. Ben bu eğitimde bu konuya girmeyeceğim. Dilerseniz YouTube kanalımdaki teknik analiz eğitimlerine göz atabilirsiniz. Başlı başına bir eğitimdir burası. Onun yanındaki buton ise formasyon bilgisi olan arkadaşlar içindir. Burada istediği çizgiyi çizerek grafik formasyonu bulabilirler. En sağda gördüğünüz butonlar ise hızlı alım satım butonlarıdır. İlk başlarda bu butonları kesinlikle basmıyoruz arkadaşlar. Zaman çizelgesi butonunun altındaki yer ise burada bakmak istediğiniz başka bir parite olursa buradan tıklayarak ana ekrana aldığınız pariteleri hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Grafik bölümünde anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz işlem bölümüne. Tabii ki işlem bölümüne geçtiğimizde bir bakıyoruz ki bir şey yok. Niye? Yok. Çünkü işlem açmamışız. Gayet mantıklı. O zaman işlem nasıl açılır onu bir öğrenelim. Burada anlatacaklarım çok önemli arkadaşlar. Şimdi işlem nasıl açılır ve nasıl kapatılır? Aynı zamanda terimlerden bahsedeceğim. Dilerseniz burada bir ihtiyaç molası verebilirsiniz. Çünkü bu bölümde sizden ayrı bir dikkat istiyorum arkadaşlar. Şimdi koltuğunuzu dik, masanızı kapalı duruma getirin ve benimle uçuşa hazır olun. Tabii ki arkadaşlar biz işlemleri yine nereden açmamız lazım? Fiyatlar bölümüne gidiyoruz ve işlem açacağımız paritenin üstüne bir kez tıklıyoruz. Ve buradan işlem sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada paritemizin altında gözüken sekme işlem tipi sekmesidir. Buraya tıklayalım ve buradaki işlem tiplerine bir bakalım. Burada ben size ilk başta işinize yarayacak olan ilk 3 tanesini anlatacağım. Diğerlerine ilk etapta gerek yok arkadaşlar. Ben diğerlerinin nasıl kullanıldığını uzmanlık eğitimlerinde anlatıyorum sadece. Şimdi anlık işlem ne demek? Anlık işlem adından da anlaşılacağı üzere o an işleme hızlı bir şekilde girmek istiyorsanız kullanılır. Ve giriş fiyatı olarak o anki fiyatı kabul eder. Aşağıda gördüğünüz kırmızı renkli buton sell, yani fiyatın girdiğiniz seviyeden daha da aşağı gideceğine yönelik işlem açmak içindir. Mavi renkte gördüğünüz buy ise fiyatın girdiğiniz seviyeden yukarı gideceğine yönelik işlem açmak içindir. Burada bir de işlem tipi sekmesinin altında yer alan bazı sayılar var. Peki bunlar nedir? Burası arkadaşlar bizim lot miktarımızı gösterir. Lot hesaplama eğitimimizi zaten aldığımız için burada tekrar ayrıntıya girmeyeceğim. Onun altında gördüğümüz yer ise zarar durdur fiyatımızdır. Yani buy ya da sell bir işleme girdik. En kötü zararımızı nerede durdurmamız gerektiğini gireceğimiz fiyattır. Dünyaca aynı dili konuşacağımız için biz bu seviyeye stop loss deriz ve kısaltması SL'dir. Birazdan gerçek örneklerle göstereceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Onun altındaki bölüm ise kar al bölümü. Bu da işleme girdik diyelim. Karımızı hangi seviyeden almamız gerekiyorsa o seviyeyi buraya yazıyoruz. Bu da dünyada take profit diye bilinir ve kısaltması TP'dir arkadaşlar. Onun altındaki bölüm ise sapmadır. Bu sekmeyi size anlatmayacağım. İlk etapta işinize yaramayacak arkadaşlar. İşlem bölümündeki buy limit ise diyelim ki analizlerinizi yaptınız ve fiyat şuraya geldikten sonra yukarı yönlü hareket eder dediniz. Yani planladığınız fiyattan giriş yapmak istiyorsanız buy limiti kullanıyoruz. Tabii ki burada anlıktan farklı olarak fiyatı girmeliyiz. Giriş fiyatımıza biz entry price deriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bilgiler gerçekten inanılmaz şekilde çok işinize yarayacak, göreceksiniz. Onun altında tekrardan zarar durdur yani SL sekmemiz, onun da altında kar al sekmemiz yani TP sekmemiz bulunmakta. Sürekli kısaltmaları tekrar ediyorum ki alışın arkadaşlar. Şimdi burada gerçekten işleme giriyormuş gibi bir yapalım. Buy limit olacağı için entry price'ımızı girelim. Fiyatın 1956 seviyelerine geleceğini tahmin ediyorum diyelim. Sonra stop loss'umuzu koyalım. O da 1949 seviyeleri olabilir. Sıra geldi take profit'imize. Buy limit olacağı için yukarı yönlü olacak. Bundan dolayı entry price'ımızdan 2 birim yukarı koyalım. %10 kar yeter diyelim. Yani örnek bir giriş işlemi bu şekilde olabilir arkadaşlar.
Sell limit'e gelecek olursak burada da tüm mantık aynı. Sadece fiyatın aşağı gideceğini düşünüyoruz diyelim. Entry price'ımızı girelim. Yani fiyat 1960 seviyesine geldiğinde buradan aşağı düşecek diyelim. Ve stop loss'umuzu hemen koyalım. O da 1966 seviyelerinden daha da yukarı çıkarsa zarardan çıkalım diyelim. Ve take profit'imizi de entry price'ımızdan 2 birim aşağı koyalım. %10 kar bize yeter diyelim. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan zaten nereden girip nereden çıkacağımızdır. Bu seviyeleri biz indikatörlerimiz sayesinde Telegram kanalından zaten gönderiyoruz. Dileyen arkadaşlar benle aynı işlemlere girebilirler. Ama kanaldan gelen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir bilesiniz. Bunu da buradan söylemiş olayım tekrardan. Şimdi sanki bu işlemi yapacakmışız gibi emri ilet diyelim. Emri ilet deyince ne oldu? Emir iletildi ve placed olarak gözüküyor. Yani bu ne demek? Sell limit için girdiğimiz entry price'ımızı bekliyor demek arkadaşlar. Planladığımız fiyata gelince işleme girecek ve burada artık kar ya da zarar fiyatı gözükmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin hep birlikte bir canlı örnek yapalım. Öncelikle Telegram kanalımıza bir göz atalım. Bakalım yeni bir analiz yapmış mıyız? Şimdi burası arkadaşlar benim sistemini kurmuş olduğum Telegram kanalı. Bu kanala abone olduğunuzda sizi ve numaranızı kimse göremez. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Bundan dolayı Telegram gruplarıyla karıştırmayın. Telegram kanal linkini açıklama bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu sistem size belirli saatlerde analizleri ve haberleri paylaşır arkadaşlar. Geriye dönüp bakacak olursak burada bu hafta sistemden 33 kadar işlem gelmiş ve toplamda bu hafta kayıtlı olan arkadaşlarımızla birlikte 1625 pips kadar kar elde etmişiz. Yani bu ne demek? 100 kaldıraçta işlemlere girdiğimizi varsayarsak 100 dolarımız bir haftada 250 dolara yakın bir para oluyormuş demektir. Allah bereket versin arkadaşlar. Zaten şu anda geriye dönüp baktığımızda işlemleri ve saatleri görüyorsunuz. Şimdi herhangi bir işleme bir bakalım. Aynı dili konuşuyor olmamız lazım ki beni ve sistemi daha rahat anlayıp hızlı bir şekilde işlemlere girebilin arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bir entry price vardır ve yanında ya da üstünde işlem tipini sistem bize söyler. Eğer entry price fiyatlar arasında tire varsa bu iki fiyat arasından bir yerden işleme giriş yapabilirsiniz demek. Bir de burada SL vardır. Bu neydi? Stop loss fiyatımızdı. Yani zarar kes fiyatımızdı. Bu kısaltmaları bundan dolayı çok üstünde duruyorum arkadaşlar. Hızlı anlayabilin diye. Bir de burada TP var. Bu da neydi arkadaşlar? Take profit yani kar al fiyatımızda. Burada 3 tane TP görüyorsunuz. Genelde bu şekilde işlem paylaşılır. Bu ne demek? Siz isterseniz ilk TP'den çıkıp karınızı alabilirsiniz. Dilerseniz ikinci TP'den çıkabilirsiniz ama burada riskiniz de kar oranınız kadar artar. Çünkü işlem içinde ilk TP'ye göre daha fazla kalırsınız. Ya da isterseniz 3. TP'yi beklersiniz, karınız ve riskiniz daha da artar. Burada ilk başlayan arkadaşların ben ilk TP'den çıkmasını tavsiye ederim. Alıştıkça kendi oyun planınıza göre şekillendirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kafanızda daha da çok pekiştirebilmek adına gelin hep birlikte canlı canlı bir örnek yapalım. Yeni bir analiz geldiğinde olabildiğince erken girebilmek adına Telegram'ın ve Ceyhun'dan Söylemesi kanalının sesini açın arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Evet, şu anda yeni bir işlem gelmiş ve daha 3 dakika olmuş. Eğer mesajı geç gördünüz veya hedefe gelen bir sinyal görüyorsanız burada kesinlikle işleme girmiyoruz arkadaşlar. O zaten artık hedefine ulaşmış. Burada şimdi tekrar hatırlayalım. Burada XAUUSD sinyali gelmiş. Bu neydi? Altın 10 sinyaliydi. Şimdi olabildiğince burada biraz hızlı olmamız gerek. İlk bakacağımız yer işlem tipi, o da neymiş? Buy sinyali. Entry yazan yer neydi? Bizim giriş fiyatımız. Burada arada tire var, yani bu iki fiyat arasından bir yerden girebilirsiniz demek. Şu an fiyat zaten 1956 seviyelerinde. Ben de şimdi size hızlı göstermek adına 1955,5 seviyesinden giriş yapacağım. Ama normal zamanda olsak 1953 seviyelerine yakın yerlerden yazardım. Hemen lotumuzu ayarlayalım. 100.000 dolarımız var ama biz gene de sanki gerçek hesaplı işlem yapıyormuş gibi yapalım. Ve lot miktarımızı 100 dolara göre ayarlayalım.
O da altında kaç lot ediyor? Yaklaşık 0,05 lot eder. Entry'mize de 1955,5 yazıyorum. TP'miz neydi? Yani kar alacağımız seviye. Onu da sistem 1958 dolar olarak vermiş. Peki SL'miz neydi? O da stop loss yani zarar durduğu seviyemiz. O da 1949 dolar seviyesi ve emri ilet diyorum. Ve emrimiz işlem bölümüne geldi. Burada şu an beklemede. Yani 1955,5 seviyesini bekliyor. Bu seviyeye geldiğinde buradan buy işlem açacak demektir. Evet, burada gördüğünüz üzere arkadaşlar işlemimiz açıldı ve sağ tarafta gördüğünüz üzere sayılar değişiyor. Bu anlık kar ve zararı gösterir. Şu an mavi yandığı için kardayız demektir. Kırmızı yandığında da o an zarardayız demektir. Şimdi ben size işlem bölümünün üst sekmelerini bir anlatayım. Burada bakiyemizi görebiliyoruz arkadaşlar. Zaten 100.000 dolarımız var ve bayağı zengindik. Onun altında gördüğünüz kısım varlık. Yani bu ne demek? Açık olan işlemlerle birlikte canlı olan bakiyemizi gösterir bizlere. Fiyatlar oynak olduğu için anlık olarak değişmektedir. Onun da altında gözüken kısım ise teminattır. Bu da işleme kaç dolar ile girdiğimizi gösterir. Yani bizim az önceki yaptığımız 0,05 lot aslında 97,78 dolara tekabül ediyormuş. Yani biz işlemimizi bu bakiyeye kadar açmışız demektir. Onun altında gördüğünüz kısım ise serbest teminat. Bu da siz hesabınızdaki tüm parayla işleme girmeyeceksiniz tabii ki de. Kasa yönetimini bir başka eğitimde anlatıyorum arkadaşlar. Yani bu terimde size kaç dolarlık daha işlem açabileceğinizi söyler. Şu an bakiyemiz zaten 100.000 dolar olduğu için biz sadece 97 dolarını kullandığımızdan hala kullanılabilir 99.903 dolar kadar kullanabileceğimiz bir bakiye olduğunu söylüyor. Aynı anda tekrar işlem açabiliriz demektir yani. Onun altındaki teminat seviyesi ise teminatımızın bakiyeye olan oranıdır aslında. Teminat neydi? Tekrar söyleyelim. İşleme girilen miktardı arkadaşlar. Diyelim ki işlemi açarken bir yanlışlık yaptınız veya grafiklerden analizlerinizi yapıp baktınız ki aman Allah'ım sanırım bu yazdığım TP seviyesine gelmeyecek. Bunu biraz aşağı çekeyim dediniz. Peki bu düzeltmeyi nereden yapacağız? Buradaki işlemimizin üstüne gelip sola doğru parmağımla kaydırıyorum ve burada bu şekilde simgeler çıkıyor. Buradaki kalem simgesine tıklıyorum ve bu açılan pencerede işleme girerken yazmış olduğum SL ve TP seviyelerini görüyorum. Bunları istediğim gibi değiştirebilirim arkadaşlar. Hemen değiştirelim. SL'mizi 1950 seviyesine yükselteyim. TP seviyemizi de 1957,5'a indireyim. Oradan kar cebe yakışır deyip karımızı alalım. Şu anda fiyat 1955,7 seviyelerinde. Bakalım buralara gelebilecek mi? Şimdi videoda olduğum için ben de heyecanlıyım arkadaşlar. Ne olacağını ben de merak ettim. Değiştir dediğimizde artık yeni seviyelerimiz kabul edilmiş olur. Bunu da işlemimizin üstüne bir kere tıkladığımızda görebiliriz. Burada gördüğünüz ZA bizim zarar kes yani SL'mizdir. Onun da altında gördüğünüz KA bizim kar al seviyemizdir. Sağda gördüğümüz swap ise işlem eğer gece 12'den sonra açık kalırsa her pozisyonun bir swap miktarı vardır. Bu komisyonu sizden gecelik keser arkadaşlar. Bu komisyona yakalanmamak için genelde yatırımcılar gecelik işlemde kalmayı tercih etmezler. Burada aşağıda pozisyonu kapat, pozisyonu değiştir, işlem ve piyasa derinliği seçenekleri de mevcut. Ama biz kesinlikle bu sektöre yeni başladığımız için az önceki yaptığımız şekilde pozisyonumuzu değiştiriyoruz. Yani sola kaydırarak. Buradan herhangi bir tuşa basmıyoruz arkadaşlar. Tekrar sola kaydıralım ve bu sefer en sağdaki turuncu simgeyi anlatalım arkadaşlar. Bu simge nedir? Bu simge de arkadaşlar eğer pozisyonunuzu o an kapatmak isterseniz turuncu simgeye tıklıyoruz ve ardından böyle bir sayfa açılıyor. Burada da eğer anlık olarak kapatmak istiyorsak en alttaki turuncu yazıya tıklayıp işlemimizi o anki kar ya da zarardan kapatıyoruz. Ama ben şimdilik bekleyeceğim için buradan geri çıkıyorum arkadaşlar.
Burada anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Tabii ki sonucu merak ediyorsunuzdur. Şimdi kaydı kapatacağım ve yaklaşık yarım saat sonra tekrar kayıt açacağım ve işleme bakacağım. Bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar, yarım saat sonra işleme baktığımızda görüyorum ki işlemlerde bir şey gözükmüyor. Aman Allah'ım deyip panik olmuyoruz tabii ki de arkadaşlar. Demek ki işlemimiz sonlanmış. Acaba kar mı zarar mı yaptık diye hemen aşağıdan geçmiş sekmesine tıklıyoruz. Ve görüyoruz ki işlemimiz mavi yandığı için 10 dolar karla kapatmışız. İşlem sembolünün altında zaten kaçtan alıp kaçtan sattığımızı da görebiliyoruz. Burada işlem bölümüne geldiğimizde bir bakıyoruz. Bakiyemize zaten sonuç aktarılmış. Yani artık 100.000 10 dolarımız var. Tabii ki de 97 dolarla işleme girdiğimiz için böyle. Yani yaklaşık %10 karla bir para kazandık. Eğer 1000 dolarla girsek 100 dolar kar alacaktık. 100.000 dolarla girseydik 10.000 dolar kar yapacaktık arkadaşlar. Şimdi de demo hesapta bir arkadaşımız neler yapmış ona bir bakalım. Bu arkadaşımız eğitimlerini tamamlayıp yaklaşık 5 gündür bizimle birlikte ve tabii ki de öncelikle demo hesapta kendisini denemesi gerektiği için demo hesapta tam 5 günde neler yapmış bir bakalım. Arkadaşımız bizi ve analizlerimizi takip ettiği için genel olarak baktığımızda zaten işlemleri kârda kapatmış. Tabii ki öğrenmek için kendi denediği işlemler de var. Demo hesap zaten bu yüzden arkadaşlar. Olabildiğince uygulamaya alışma çabası içerisinde olacağız ve hatayı demo hesapta yapabilirsiniz. Ve sonuç olarak arkadaşlar arkadaşımız 5 günde 100.000 dolar parasını 150.000 dolar yapmayı başarmış. Zaten başaramayacak bir durum söz konusu da değil arkadaşlar. Bunları siz de yapabilirsiniz. Bu arkadaşımız Forex konusunda sıfırdan hiçbir bilgi sahibi değilken hem de kendisi 57 yaşında bu arada arkadaşlar. Burada arkadaşımızdan bir tanesi diye anlatıyorum ama kendisi aslında bir abimiz olur. Bu yaşta Forex ile tanışıp 5 günde yaptığı bu arkadaşlar. Ben bu işi 7'den 70'e herkesin yapabileceğine inanıyorum. Zaten yapıyor da. Geniş kapsamlı bir eğitimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu eğitimin gerçekten çok yararlı olacağını düşünüyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ben bu eğitimi alan arkadaşların gerçekten bu sistemde kaybetmesini istemiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da eğitimi ücretsiz veriyorum. Normalde bu tarz bir eğitimi yaklaşık 200 dolara yakın bir parayla satıyorlar. Şu anda siz zaten 200 dolarlık kendinize yatırım yapmayı başardınız bile. Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu eğitimi aldıktan sonra Forex dünyasına atılmayı istiyorsanız sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Diğer eğitimlerimize ve Telegram kanalımıza açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz. WhatsApp destek hattı üzerinden bizlere istek, soru, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar, Forex dünyasında bizimle olmadan da para kazanabilirsiniz. Ama bizimleyseniz zaten kazanıyorsunuz demektir. Herkesin bol kazançları olsun. Ceyhun'dan söylemesi, hoşça kalın arkadaşlar.